Ben 1981 doğumlu Söküçeri Köyü Muhtarı Hasan Akın. Öncelikle köyümüze hoş geldiniz. 2009 yılındaki yerel seçimlerinde İhtiyar Halk Köyü'me seçildim. 2014 yılı seçimlerinde muhtar oldum. Halen de köyümde muhtarlık yapıyorum. Köyümüz Cumhuriyet döneminden önce 1700'lü 1800'lü yılları da arasında kurulmuş. Kastamonu vilayeti olduğu zaman Söküçeri Köyü Düzköy, Helaldı'ya kadar tek muhtarlık yönetiyormuş. Köyümüz büyük bir köy. Şu anki mevcudiyeti 250 hane. Köyde her zaman genç, dinamik bir şekilde sabah kalkılır. Herkes kahvaltısını yaptıktan sonra dışarıya çıkar. Bağda, bahçede hayvan olan hayvanıyla, bağı bahçesiyle uğraşır. Mücadelesi yapar. Öğlen gelir. Namazını kılar, yemeğini yer. Akşama kadar rutin işler devam eder. Akşam yorgunluğunu da köylü komşu, eş dost birbirinde akşam sohbetinde, çayında beraber atarlar. Her gece bir yere aileler ziyarete gider. Otururlar, sohbetler yapılır. Gece saat ne kadar geç yatarsan yat, sabah erken saatte kalkarsın. Köyümüzün oksijenli havası, temiz doğası güzelliğiyle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Eski yıllarda olan dayanışmalarımız hala imece usulü yardımlaşma, birlik beraberlik içindeki çalışmalarımız devam ediyor. Köyümüzdeki Allah'a şükürler olsun geçmişteki yaşanan güzellikleri, birlik beraberliği imece usulü kaybetmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Yeni yetişen gençlerimizde zorluk, mücadele diye bir şey yok. Gençlerimiz köyde kalmak istemiyor. Gerçekten köyde kalmış olsalar köyümüz %80'i emekli, yaşlı nüfus, köyümüzdeki şartlar, maddi imkanlar çok güzel. Gençlerimiz köyde kalsalar şu anki memlekette çalıştıkları yerlerde daha refah bir şekilde köyümüzde yaşarlar. Çünkü köydekilerin iş gücü yok. Yaşlılar ihtiyacı var. Bağ bahçesinde, evinde, salonda, temizliğinde gençlere ihtiyacı var. Maddi hiçbir sıkıntıları yok. Gençlerimiz köyleri tercih edip de hayvancılık, tarım, köyde eşin dostun işleriyle uğraştılar. Daha refah bir şekilde yaşarlar. Ama gençlerimiz maalesef gurbeti seçiyor. Zorluklardan kaçıyorlar. Köydeki yaşam şartları biliyorsunuz. Köylerde doğal yaşam şartlarına ayak uyduramıyor maalesef gençlerimiz. Bir de burada belirli bir iş sahaları yok. Onlara da hak vermek lazım. Ama gerçekten gençlerimiz köye gelseler şu anki imkanlarda yaşadıkları şehirde esnaf olsun, ticaretle uğraşsın ya da ne bileyim özel sektörde çalışsın daha refah bir şekilde köyde yaşarlar. Ben kendim köydeyim mesela. Yıllardır hiç köyümden çıkmadım. Allah'a şükürler olsun. Çalışıyorum, arıcılıkla uğraşıyorum. Bağ bahçede yani köyde her şekilde geçimimi sağlıyorum. Gençlerimize istihdam sağlamak için hayvancılık, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık yapabilirler köyümüzde. Arazimiz müsait. Artı bunun yanında ek gelir olarak arıcılık fazla meşakkat istemeyen bir iş. Fazla zaman öldürmeyen bir iş. Mesela benim 20-25 kovan her yıllık rutin 50 kovana kadar çıkıyorum. Yıllık değişiyor. Arım var. Şükürler olsun. Hiç almasam 300-400 kilo bal alıyorum. Aylık ortalamaya vurursam 50 bin liranın altında maaşım düşmüyor. Arıcılıkta. Doğamız güzel. Doğa şartlarına göre mevsimine göre arının, balın potansiyeli artıyor. Mesela köyümüzde 7-8 tane arıcımız var. Toplam 250 kovana yakın arımız var. Yıllık hiç almasak 1,5 tonun altına balımız düşmüyor köyümüzde. Bu da hem ekonomiye hem köylümüze güzel bir katkı. Gelecek gençlerimiz 10 kovan arıyla başlasalar çünkü zaman almıyor. Başka yapacağı ek işlere engel olmayan bir iş. Arıcılık çok güzel, çok bereketli bir iş. Herkese tavsiye ederim. Eğer yapmak isteyen olursa da yardımcı olurum. Köyümüz Ayancık ilçe merkezine 12 kilometre mesafede. Şükürler olsun yol sorunumuz, çalışmalarımız başladı. En kısa zamanda bir yıl içinde köyümüzün yol sorunu tamamen çözülecek. Hiçbir mahallemde, hiçbir hanemde su sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Bunu kendi imkanlarımızla muhtar olduktan sonra ek kaynak sularıyla köyümüzü zenginleştirdik. Elektriği, suyu, yolu, telekom altyapısı da dahil olmak üzere köyümüzde hiçbir sıkıntımız yok. Köyümüzün coğrafi yapısı ormanlık arazi, dağlık arazi. Burada tarım zor. Burada bizim yapabileceğimiz hayvancılık, küçükbaş, büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve bizim bölgemizi, köyümüzü kalkındıracak tek şey de arıcılık. Çünkü doğamız ona uygun, müsait.
Benim köyüm 250 hanelik 8 mahalleden oluşmakta. Köyümün %80'i emekli, yaşlı kesim ve gurbetçimiz çok. Yaz kış 150 hanenin altına düşmüyor köyümüz. Yaz sezonunda yaşlılar olsun, gurbetteki vatandaşlarımız Nisan ayında gelirler. Sonbahara kadar bağını, bahçesini, kışlık yiyeceğini, içeceğini köyde tamamlarlar. Huzurlu bir şekilde memleketlerine, ikamet ettiği adreslere dönerler. Aynı bu her yıl tekrar eder. Köyümüz güzel. Yaz, kış, yol sorunu yok. Su sıkıntısı yok. Allah korusun hastalık, sağlık olduğu zaman Allah razı olsun devletimizden en uzun mesafe 15-20 dakika, ambulans olsun, diğer kurumlar olsun, hiçbir sıkıntımız yok. İlçe merkezinden rahat yaşıyoruz, huzurlu yaşıyoruz. Kömür kokusu yok. 7 kavim yaşamış bizim Sinop bölgesinde. Bizim köylerimizde ben yüzey araştırması yaptırdım. 4 tane tescilli yerim var. Kilise, kral mezarı, manastır, bir de kraliyet ailesinin yaşantı yerlerini müze müdürlüğünce çeşitli bulgularla tespit ettirip tescillettirdim. Benim çocukluğumdan beri silahlara, artık eski tarihi ürünlere, eserlere merakım var, hobim var. Tek hobim zaten benim bu. Tarihi eser, böyle tarım aletlerinden tut da bu sadece silah, kılıç, kama değil. Yani aklınıza gelebilecek atalarımızın, dedelerimizin yaşadığı manevi değer verdikleri, onları elde edebilmek için ne zorluklar çekmişler. Mesela benim bunlara bir hobim vardı, merakım vardı. Ben bunu bir tane, iki tane derken sağdan, soldan, eşten, dosttan topladım. Maddi, manevi, kimisi hediye oldu, kimisi parayla oldu. Topladım. Tabii bu iş silaha, kılıç, kamaya döndüğü için resmileştirmek, ben bunu profesyonel yapmak için müze müdürlüğüne müracaat ettim. Müze kurulumu işte 2005 yılından sonra resmileştikten sonra eserlerimi tek tek çoğaltmaya başladım. Nerede ne duyduysam eşe dosta haber saldım. Duyan bilen aradı. Kimisini maddi ücretini ödeyerek aldık. Kimisi hediye yaptı. Kimisine değiş tokuş takas yaptık. Adamın elinde vardır birkaç çeşit eser. Bende fazla olanlardan değiş yaptık. Müzemizi zenginleştirdim. Müzemizde olan eserlerim Osmanlı döneminden, Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı, Osmanlı-Yunan Harbi'nden kalma. Mesela türkülere konu olan Aynalı Martin. Silahımız burada mevcut. Çanakkale'de Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı, Osmanlı döneminden önce, Cumhuriyet döneminden önce kullanılan bütün savaşlardaki silahlarımız mevcut. Kılıçtır, kamadır, aklınıza ne geliyorsa müzemizde mevcut. Yaklaşık 300 parça eserim var. Hepsi de Cumhuriyet döneminden öncesine ait. Benim için maddi hiçbir değeri yok, manevi değeri çok önemlidir. Arkamda gördüğünüz berat da aile beratı. Osmanlı-Yunan Harbi'nde büyük dedemize verilen, yaptığı 7 yıl savaşta kalmış. En son Osmanlı-Yunan Harbi'nde 2. Abdülhamit zamanında başarı belgesi olarak. Ondan kalma aile silahımızda Aynalı Martin'in, biri de büyük dedemizden kalma. Osmanlı-Yunan Harbi'nden. Bu silahımız türkülere konu olan Aynalı Martin. 1874 yapımı, Amerikan yapımı. Amerika'dan 1700 adet Abdülhamit Han döneminde Osmanlı-Yunan Harbi'nde bunlardan bizim genç yaşta olan askere aldıkları, çocuklarımıza, evlatlarımıza verdikleri silah Aynalı Martin. Türklere genellikle de Osmanlı-Yunan Harbi'nde kullanılan silah 1870 ve orijinal bir şekilde duruyor. Çanakkale Savaşı'nda kullanılan silahlarımız var. Bütün savaş görmüş silahlarımız burada. 1840-1850 yıllarında Piştov. İlk çıkan silah. Ateşli silah. Doğrultma çakmaklı. Bunun çiftlisi var. Bir de ilk Amerika'nın 1850 yılında yaptığı toplu doldurma beşli silahlarımız var. 1881 yılı Karadağ var. 1910 Atatürk'ün birebir kullandığı Bulgar Hareketlisinin aynısından toplu lakant var. Alman Nazi silahlarından tut da aklınıza ne geliyorsa, Osmanlı yatağan kılıçlarımız var. Kafkas kamalarımız var. Yani bir savaş müzesi gibi, tarihi müze. Artı bunun yanında tarım aletlerinden tut da eski büyük atalarımızın kullandığı kap, kacaktır, işte gümüş eğerler, atların bindiği eğerlerimizden tut ve bir de Cumhuriyet döneminden bugüne kadar köyümüzde, okulumuzda okuyan öğrencilerimizin fotoğraflarıyla bile kimlik bilgileri. Bunu köy halkıma
geldiği zaman tek tek ailelerini, büyük atalarını, babalarını görsün diye gösteriyoruz. O şekilde de ışık oluyoruz. Evlenme cüzdanlarından tut da Cumhuriyet döneminden sonraki elimize geçen bütün maneviyatları değerlendiriyoruz. Halkımıza tanıtmak için bir müze kurduk. Şimdi burayı ziyaret etmek isteyen kişi Söküçeri Köyü Güney Mahallesi, Ayancık ilçe merkezine 12 kilometre, 7-24. Ben kendim burada bizzat olamasam da, gün aşırı olamasam da annem babam 7-24 burada. İstedikleri zaman gelip ziyaret edebiliyorlar. Burası 2014 yılında köy okulunu müze haline getirdim. Tarım aletlerinden tut da çok geniş bir müzemdi. Geniş bir müzemdi. Çok eserim vardı. İşte yaşadığımız sel afetinde bütün eserlerimin %60'ı gitti. Şimdi tek tek Allah nasip ederse yeni çoğaltmaya, toplamaya başladım. Onun için okula sel vurduğu için buraya aldım. Daha güvenli diye küçük bir müze oluşturdum burada. Burayı da gelmek, görmek isteyen, tanımak isteyen kim varsa bizzat telefonla da bana ulaşırlarsa annem babamdan ziyade ben gelip tek tek de anlatırım. Müzem herkese her zaman açık, ücretsiz bir şekilde tüm halkımız davetlidir, gelebilir. İlerideki hedefim bizim köyü, Söküçeri köyünü özellikle görselleriyle, güzellikleri, manevi değerleriyle turizme tanıtmak istiyorum. Bunun içinde şelale, gerekli girişimleri zaten Kültür Bakanlığı'na müracaatımı yaptım. Tabii olurlar, imkanlar olursa tarihi kazı çalışmaları, tescilli sit alanlarında kazı çalışması yaptırmayı düşünüyorum. İmkan olursa şelalemizi turizme açıp buradaki gelecek vatandaşlarımıza sosyal bir tesis kurmak istiyorum. Konaklama dahil içinde ve projelerime başladım. Kendim şelaleye yakın bir alanda 4 dönüme yakın bir yerim var. Şahsi yerim var. Ben burayı dere kenarında böyle kahvaltı salonu, mesire alanı, ocakbaşı restoran, konaklama gibi bir sosyal bir tesis kurmak istiyorum. Ve Allah nasip ederse de projeme imkanlarım doğrultusunda başladım. Bunda en kısa zamanda işte inşallah şelalemizin içinde, şelalemize ulaşım için kendi imkanlarımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Burada kuracağım sosyal tesiste haftanın belirli bir günleri köy pazarı kurmayı düşünüyorum. Bu köy pazarında Ayşe teyze ne yetiştirebilmiş? Marul. 3 bağda olsa o getirsin. Köy ekonomiye katkı olacak. Herkes köyde yumurta yapan yumurtasını orada doğal bir pazar oluşturacağım. Burası yolumuz şu an bitmek üzere. Ayancık'tan çıktım mı 10 dakika, 12 kilometre. Kesinlikle asfalt, sıfır asfalt kapıya kadar gelecek. Hafta sonu herkes gelip orada her türlü doğal ihtiyacını bulabilecek. İster orada yiyecek, hafta sonu aldığı ailesini, çoluğunu, çocuğunu. Mesela bizim Ayancık'ta memurumuz, eşimiz, dostumuz, dışarıdan gelen misafirimiz çok. Hafta sonları bakıyorum çok büyük bir eksikliğimiz var. Çoluğunu çocuğunu alıp gidip bir yerde oturup sohbet edebileceği bir yer yok. Onlara bir alan açıyorum orada. Gelsinler, illa orada alışveriş yapmak, oradan yemek önemli değil. Gelsinler, ücretsiz bir şekilde 24 saat çay da dahil olmak üzere masam her şekilde servisi hazırlayacağım. Şimdi Söküçeri Köyü Şelalesi'nin olduğu dere, burada bir ihtiyar amcamız yaşıyormuş. Mostur diye lakabı varmış. Burası yıllardır Mostur'un deresi olarak bilinir. Mostur'un deresi olarak bilinir. 2009 yılında işte ben ihtiyar heyetine seçilip köyüm için Bismillah deyip köyümü güzel insanlar için bir şeyler yapmaya başlayınca bu dere yatağından biz camiye su alıyorduk. Caminin suyunu alıp o gün oradan girdim. Dere içine görünce bu güzelliği keşfettim, fark ettim. Niye dedim bu kadar bir güzellik saklı kalsın. İşte Erfelek gibi olabilir, daha güzel, oradan da güzel gördüm şeydi. Bunu böyle birkaç fotoğrafla tanıtmaya şey yaptık. Tabii ki bizim sosyal medyada fazla ağımız olmadığı için paylaşamadık. Ayancık'taki güzel insanlarımızdan Ahmet Can Akyol'la bir de Engin kardeşim var. Engin abim, Engin Ekim. Buna bahsettim ben. Dedi ki değerlendirelim bakalım, tanıtalım. Geldi, gerçekten mükemmel bir yer dedi. Sağ olsun 2009 yılından beri Engin abim burayla ilgili çok paylaşımlar yaptı. Tabii onun paylaşımlarından sonra köye bayağı bir ziyaretçi geldi. Gelenler gidenler oldu. Ama tabii tanınmış bir yer olmadığı için de bugüne kadar turizme kazandıramadık. Yaz kışta suyu kesilmiyor buranın. Çok güzel bir kanyonu var. Biz bu şelalenin devamını gittik. En az 400-500 metre gittik. Bunun gibi küçüklü büyüklü 30 tane daha şelale var. Ve bunların fotoğrafları da var. Ama tabii ulaşım zor. Bunu da mesela drone çekimiyle ya da buraya yürüyüş parkurlarıyla
yapılabilir. Ulaşım sağlanabilir. Şelalenin çevresi şu anda koruma altında değil. Biz sadece buranın ormanın, doğasını, güzelliğini, çevre temizliğini biz köy olarak, köy halkı olarak biz sağlıyoruz. Ama herhangi bir koruma alanında değil, yani hiçbir şekilde şu an bir resmiyeti yok. Buranın ahşap merdiven projesiyle ilgili ben kendi imkanlarımla ahşaplarını hazırladım. Ağaçlarını hazırladım. En azından gelen vatandaşlarımız düşmeden rahat bir şekilde şelaleye geçebilecek. Ama tabii ki bu ilerleyen zamanlarda sirkülasyon fazla olduğu zaman, tanındığı zaman bu yeterli olmayacak. Ben bununla ilgili kaymakamlığımızdan, protokolden destek bekliyorum. Şu an en kısa zamanda ben en azından oraya şu an geçip ulaşım sağlayabilecek kadar çalışmaya, ağaçlarını temin ettim. Başlayacağım. Köyün merkezine 2 kilometre. Bizim köyümüz dağınık bir köy ama tamamının çapı 5 kilometre içinde. 5 kilometre mesafe içinde 8 mahalle kurulu. Şelalede köye 1,5 kilometre mesafede. Tesisimizi de şelalenin hemen 300 metre altındaki alana kuracağız. Doğa Milli Koruma Parkı'nın Erfelek'teki şelalenin oradaki tesislerin o kadar büyük alan olmasa da en azından gelen ziyaretçilerimizin orada bir nefeslenebileceği, bir bardak çay içebileceği, soluklanabileceği, gerekirse konaklayabileceği alanlar oluşturuyoruz. Şu an bir iki tane imkanım var. Yaptım zaten. Eski köy ambarlarını değerlendiriyorum. Köy ambarlarını bungalov tipi 1+1 gibi düzenledim. Şimdi inşallah gittiğim zaman da orayı da göstereceğim size. Yılın 12 ayı burayı ziyaret edebilirler. Çünkü yol ulaşımda hiç sıkıntımız yok. Yola da 150 metre mesafede şelale. Araçlarını park ettikten sonra kanyondan 150 metre içeri girdikleri zaman direkt şelaleye ulaşabiliyorlar. Zorluk yok. Yani çocuğu, yaşlısı, hele oradaki yürüyüş parkurunu oluşturduğumuz zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani bugün Erfelek Şelalesi gibi tırmanıp tepelere çıkmaya gerek yok. Oradaki diğerlerini görmeden bile oradaki güzellik yetecek. Öncelikle beni izleyen gençlerimize, köy halkımın gençlerine tavsiyem, nerede yaşarsanız yaşayın, nerede olursanız olun, inanın oradaki şartların en iyisini, en fazlasını maddi manevi köyünüzde bulacaksınız. Gelip köyde hayvancılık, tarım, arıcılıkla uğraşsanız ekonomik yönden kesinlikle bir sıkıntınız olmayacak köyde. Çünkü köyde masraf yok. Her şeyi doğal yapıyorsun, bağdan, bahçeden yapıyorsun. Çünkü köyümüzde çok köydeki yaşayanların %80'i emekli ve maddi durumu çok iyi olan insanlarımız. Bunların tek ihtiyacı bağında, bahçesinde, sağında, solunda yapacak işlerini yapacak gençlere, insana ihtiyacı var. Burada maalesef köyümüzde genç olmadığı için zorluk çekiyoruz. Gençlerimiz mesela herhangi bir gencimiz bugün köye gelse, baba ocağına yerleşmiş olsa, küçükbaş, büyükbaş hayvanını alıp da yanında bir 10 tane arıyla otursun, yapmış olsa, ticaret yapsın, ne iş yaparsa yapsın, özel sektörde de çalışsa gerçekten en büyük şartları burada sağlayacak. Huzur burada. Huzur köylerde. Herkese merhabalar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.